Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bilmem kaç bin TL'ye aldığımız bir tane iPhone 11 var elimizde. Bu telefonu tamir et sat mı yapalım, hediye mi yapalım? Bunu yorumlara belirtin. Şimdi Semih ile birlikte bu telefonu tamir yapacağız. Ben tamir yapmayacağım. Semih tamir yapacak ve size gerekli bilgileri aktaracak. Semih söz sende. Bizim anladığımız kadarıyla ekranı kırık. Şu an görünen o. Tabi iç tarafında ne vardır ne yoktur onları bilmiyoruz. Satan arkadaş da bilmiyor. Satan arkadaş zaten bu cihazdan muzdarip olduğunu, yani sürekli birkaç kere daha ekran değiştirmiş. Herhalde çok kırıyor. Zaten şuralardaki yıpranmalardan şöyle bakarsanız net gösteri. Aslında bunlar basit bir silikon koruyucuyla kullanılsa bu hasarlar oluşmaz. Aynen olmaz. Ama ne yazık ki arkadaşımız herhalde çok önemsemiyor. Arkadaş bilgisayardan iCloud'ların çıktığını söyledi. Biz de telefonu açınca bakacağız bakalım ne durumda. Dediğimiz gibi tamir et sat mı hediye mi yapalım, yorumlara bekliyoruz bunu. Like atmayı unutmayalım. Bu arada Instagram'ımız tamiret0 aşağıda bulabilirsiniz. Ya çıkmadıysa da önemli değil. Ekran şifresini verdi. Cihazı sıfırlarız. Kurulum safhasına geldiğimizde ekran şifresiyle devam edip o şekilde de çıkış yapmayı deneriz. Aynen. Şimdi ilk önce alttaki 2 tane vidayı sökmem gerekiyor. Bunlar pentoble olarak geçiyor. iPhone 10-11'lerin vidaları uzundur. Diğer 7'ler gibi kısa değil. Çünkü kasa biraz daha kalın. Bunları 2 tane vidayı söktüm. Zaten ekran kırık olduğu için çok önemsemiyorum. Kırık olmasa biraz daha dikkat ederim açarken. Ekran şurası şu haldeyken çalışmaz yani. İmkansız. Zaten herhangi bir görüntü gelmiyor. Bazen şuraya bir ışık geliyordu. Şu an o ışık da gelmiyor nedense. Şimdi söktük. Evet, daha önceden tamir görmüş. Buraya bir etiket yapıştırmışlar. Hatta etikette ne yazıyor? 2023 mü? Bir şeyler yazıyor. Aşağıda. Yapılmış ama etiket sonradan yırtılmış. Demek ki o arada tekrardan bir bakım görmüş. Buradaki vidalar yıldız diye geçiyor ama o bildiğiniz yıldız değil, 3 yıldız olarak geçer. Yani onun tornavidası biraz daha farklı arkadaşlar. iPhone 7 ve üstünde var bu vida çeşidi. 7'den önceki modellerde yok. İyi bir tornavida olması önemli. Çünkü çabuk yalama olan vida cinsi bu. Neden? 3 tane yer tutuyor arkadaşlar. 3 ayak olduğu için çok çabuk yalama oluyor. Şimdi şu koruyucuyu çıkardım. Burada önemli olan şu, bataryaya ulaşmam lazım. Ne olursa olsun gücü kesmekte önem var. Şu an çalışmıyor cihaz ama yine de ekran buralar hasar almış. Gücü neden kesmek önemli? Güç varken bir işlem yaparsanız yanlışlıkla bir yere değdiğinizde cihaz hasar alabilir. Vidalar biraz kötü durumda. Daha önceden şu da bataryanın gücünü kestik. Şimdi İlk önce yapacağım işlem buna. Cihaza ilk önce kendi elektriksel cihazıma bağlamak istiyorum. Herhangi bir akım çekecek mi? Şu an akım çekti. Siz göremiyorsunuz tabii. Ben geri bataryayı yerine taktım. Bakalım normal 1 ampere kadar çıkarsa akım cihaz aktif olarak enerji alıyor. Evet, 1 amperi geçti. 1,5'a kadar yaklaştı. Demek ki akım alıyor. Bir ekran takıp deneyelim. Yeni bir ekranla deneyelim. Çıkma ekranla da deneyebilirdik ama elimin altında hazır ekran var. Bununla deneyelim. Yan sanayi kaliteli bir ekran. Tamam. Bir startlayalım. Evet. Aha, elmayı gördük. Elmayı görünce işin %50'si bitmiş oluyordu arkadaşlar. Ya. Bakalım devamı gelecek mi? Büyük ihtimal dediğim gibi arkadaş zaten şöyle bu ekranı daha önceden değiştirmiş. Şurada bakın, ithalatçı firma Coras'ın O da yan sanayi 2023'te etiketi var. Evet. O zaman muhtemelen True Tone aktarılamayacak. Denemem lazım True Tone'u. Şu an gayet başarılı çalıştı. Burada True Tone çıkmıyor. Bu ekranda var mı bilmiyorum. Yine de bir True Tone aktarmayı deneyeceğim ben şimdi. Cihaz aktif olarak çalışıyor. Şimdi kameralar da aktif. Ön kamerayı almıyorum çünkü ön kamera şu an çalışmaz. Yani gayet iyi. Mesela şunu bir çalıştıralım. Evet. Ekranı test ediyorum. Bırakıyor mu beni diye. Bırakmıyor. Tamam. Seslerde de problem yok. Bu arada hemen şöyle yapalım. True Tone'u ilk önce bir aktarmayı deneyelim. Şu True Tone'u aktarmamız için kullanacağımız makinamız. Bu arada hediyemi yine tamir et sat mı olacak? Bunu Instagram'da tamiret0'da sizlere duyururuz arkadaşlar. Oradan takip edersiniz. Tamam, çalıştırdık. Şimdi iPhone 11 şuraya takalım. Okuyalım bakalım. Aktarıldıysa eğer True Tone biz de aktarmış olacağız. Tamam. Şimdi yazalım. Eğer bizden önceki arkadaş True Tone ekrana aktarımını yaptıysa biz de bu ekrana aktaracağız inşallah. Yapmadıysa ne yazık ki orijinal ekranı bulmadan bunun bir yöntemi yok. Tamam. Bu alet olmadan arkadaşlar ne yazık ki True Tone kopyalanmıyor.
Hatta bazı telefonlarda titreşim falan da bununla aktarmak gerekiyor. Şimdi ben o arada hemen Face ID'nin olduğu kısmı, aynı zamanda ses kısmını, yani iç kulaklık kısmı olarak geçer, onları da aktarımını yapayım. Şimdi burada birkaç çeşit değişik vida kullanıldı. Arkadaşlar bu vidalar önemli. Vidaları söktüğünüz yere takın. Eğer kendiniz evde yapıyorsanız. Zaten teknisyen arkadaşlar bunu bilir. Yanlış yere bir vidalama yaparsanız ekrana ya da anakarta zarar verebilirsiniz. Bu parçayı çıkardım. Bu Face ID bununla beraber otomatik çalışıyor. Face ID'si çalışıyor mu bilmiyoruz. Ama aldığımız paraya çok uygundu. Face ID'si çalışmasa bile yine bedava gibi bir şey fiyat. Dikkatli bir şekilde yerine takıyorum. Bazen yan sanayi ekranların bu vidalama yerleri sıkıntılı olabiliyor. Çok zorlamayın. Çok zorladığınızda vida yuvalarını kırarsınız. Olabiliyor arkadaşlar. Yan sanayi ürün bunlar. Orijinal kadar bir şey beklemeyin. Bu ekran GX marka bu arada. Aktarımını yaptım. Şuradan bakabilirsiniz. Markası GX. Şöyle kaldırayım. Şunu alayım. Şurada bakın GX yazıyor. Ama bu ekranın ne marka olduğu belli değil. İyice en kötü bir yan sanayi muhtemelen. Şimdi burada şöyle bunu çıkardım, geri taktım yerine. Bataryanın üstündeki plaka ekranı montaj yaptıktan sonra takması biraz zor oluyor. O yüzden ben güçten kestim, geri taktım. Herhangi bir startlama yapmadan o demiri yerine montaj yapacağım. Öteki türlü flex ileri geri yaparken zarar görebiliyor. Ben daha önceden bir kere zarar verdim ne yazık ki. Yani ben böyle yapıyorum diye herkes böyle yapacak diye bir şey yok. Benim böyle rahatıma geliyor. Şimdi mesela burada ilk önce benim tercihim Face ID kablosunu takmak. Bunu şuraya araya sokmam lazım. Tamam. İkincinde de ekran kablolarını. Şimdi biz bunu aslında dışarıda test edebilirdik başka yerlere arızalı mı diye. Ama toplayalım, o şekilde test edelim. Dağınık testler çok randımanlı olmuyor. Zaten neticede ekran takacağımız bir telefon aslında bu. Yani eğer bak, Kendi ekranında hiç görüntü yok ki, orijinal değil zaten kendi ekranı. Bir de merak ettim, True Tone var mıymış, aktardım acaba? Genelde telefon tamircilerine götürüyorlar bunları, yan sanayi taktırıyorlar ve önemsemiyorlar. Çünkü az önce senin aktardığın True Tone aleti çoğu teknik serviste yok. Belki profesyonellerde vardır, büyük teknik servislerde. ne yazık ki herkeste yok, evet. Bulunması da zor. Buradan temin edilemeyen bir alet o. Biz onu yurt dışından almıştık. Geçmiş videolarda hatta linkini bile vermiş olabilir. Ya biz yurt dışından aldık ama eminim şu an İstanbul Tahtakale'de Tahtakale'de vardı satanlar muhtemelen. vardır yani. Biz aldığımızda yoktu. Bizim bayağı oldu, birkaç sene oldu alalı. Ki biz onu ilk aradığımızda birçok Tahtakale'de sorduğumuz o ne diyordu yani. Bilmiyorlardı, evet. Sonradan bu videolardan hepsi öğrendiler tabi. Biz geçtiğimiz yıllarda daha fazla video içeriği üretiyorduk tamir anlamında. Farklı ekipmanlar, aletlerde kullanıyorduk. Diğer videolarımızda izleyen arkadaşlarımız bilir. Zaten videolar hala YouTube'da yüklü. Bakarsınız. Son dönemlerde işlerimiz çok yoğun olduğu için fazla video tarafına yetişemiyoruz. Tamam, ben ekranın montajını sağladım. Bilerek şu anda sadece şöyle montajını yerine yapalım zarar vermeden. Zaten 11'in hemen basit takılıyor. Emin olun iPhone 7'den 6'dan daha kolay arkadaşlar. Daha basit. iPhone 6 ya da 7 olsaydı şu demirin şu yandaki vidaların hepsini söküp oraya aktaracaktık. Bu Evet. GX ekran olduğu için bunlar hepsi üstünde geliyor. Yapmaya bile gerek yok. Face ID var bunda. Aslında Face ID de kriptolu olmasa, ekranla çalışmasa bunun burası dolu olanları da var ama o bunda zaten çalışmayacağı için hemen şöyle yapalım. Bakalım True Tone'umuza. True Tone aktarılmamış çünkü Evet. buna aktarmamışlar. Eğer bu ekran arkadaşlar en ucuz iPhone ekransa zaten True Tone aktarmak isteseniz de aktaramazsınız. Biraz GX gibi A kalite Evet. olması gerekiyor. Yani orada şimdi makine bizim read yaptı, okudu ama yine de okusa da şöyle bir durum var. İçinde kod yok. Kod yok içinde yani. Boş. Sanırım Face ID aktif abi. Evet. Yüzümü tanımaya çalıştı. Şimdi Face ID'ye bir girelim. Farklı bir görüş ayarla diyelim. Başlat. Face ID çalışıyor. Evet.
Face ID çalışıyor. Tamam. Bir de hemen şuradan pile bakmak istiyorum. Pil servis arkadaşlar 76. Orijinal pil ama değişmesi gerekiyor artık. Yani büyük ihtimal 1000 üstüdür bu arkadaşlar. Yani 1000 üstü derken 1000 üstü ve döngüye takılmıştır. 600 döngüden sonra çok randımanlı çalışmaz. Başka neye bakalım? Bakın gayet iyi, sorunsuz. Parlaklık da gayet Parlaklığı güzel. da gayet güzel. GX zaten hani ekran anlamında iPhone'larda yan sanayi düşünüyorsanız iyi bir marka. Ön kameraya bakalım. Reklam yapmıyoruz bu arada. Ücretli bir şey değil. Kamera iyi. Ön 10 kamera numara. da iyi. Gayet iyi arkadaşlar. Yani bunun tabii daha farklı test etme yöntemlerimiz var. Onları da yapacağız. Ses dokunuşa bakalım. Ses de güzel. Yani ses de iyi. Şu tamirimiz yarım kalmasın. Sonradan yarım kaldı diyor arkadaşlar. Alt vidalarımızı da takalım. Şöyle. Alt vidaları da taktık. Gayet güzel oldu. Çok başarılı. Mükemmel. Rengi de çok güzel. Bir- Sadece kasanın yanları biraz çizik. Bu önemli değil ha. Buna güzel bir kılıf. Evet. Aslında işte dediğim gibi mesela şöyle kılıfla kullanılmış olsa diyelim, kılıfı çıkaracağım. Kılıfı çıkardığınızda bakın Tertemiz. tertemiz çıkar. Ama ne yazık ki herkes malının değerini bilmiyor ki Aynen öyle. birileri de para kazanması gerekiyor bu işten. Aslında cihazda bir şey yok ama bıktım ben ekrandan kırılmasından diyor arkadaş. Sanki ekran kendi kendine Yani kırılıyor. ekran kendi kırılmıyor. Bu kırarsan Evet, bir şey kırılır. Kırarsan kırılır. Kırmazsan İyi ki de kullanmamış kırılmaz. Arkadaş. Ne kadar dikkat edersen o kadar. Hediyemi tamir et Uzun sattığımı ömürlü olur. Instagram'da artık neticeyi öğrenirsiniz. Tamam. Tamir et 0. Yorumlara belirtin. Like'ınızı bekliyoruz. Unutmayın. Öyle. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın.